Yeniden merhaba. SEO dersimizin 4. videosuyla devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda neler işledik hızlıca bir gözden geçirelim. SEO nedir dedik. SEO'nun çalışmalarını anlattık. Teknik SEO, site içi SEO, site dışı SEO. Teknik SEO'yu ve site dışı SEO'yu işledik. Bugünkü konumuz site içi SEO. Buraları hızlıca geçiyorum. Bunlardan zaten önceki derslerimize bahsettik. Site dışı SEO dedik, güncellemeler. Evet, bugünkü konumuz site içi SEO. Bizim site içi SEO dediğimizde ilk maddemiz içerik optimizasyonu. Belki de bir SEO çalışmasının en büyük silahlarından bir tanesi içerik optimizasyonudur. Bu içerik optimizasyonu daha sonrasında detaylı olarak da işleyeceğiz zaten. İşledikçe bir şeyler daha fazla oturmaya başlayacak kafanızda. Bu derslerden %100 verim alabilirsiniz, mümkün. Ama genel anlamda öğrendiğiniz bilgiler sizin kendi hayatınızda kullanırken bayağı işinize yarayacak. Şimdi içerik optimizasyonunu dedik. Anahtar kelime araştırması var. İlk dersimizde kendi yazmış olduğum bir yazı üzerinden örnek vermiştim. Anahtar kelimeleri göstermiştim. Hani kullanımlarından bahsetmiştim. Bu anahtar kelime dediğimiz şey hem yararlı olabiliyor hem zararlı da olabiliyor. Çok fazla anahtar kelime koyduğunuz takdirde o yazı hani kullanıcı giriyor sitenize bir yazı okuyacak ama anahtar kelime çokluğundan dolayı okuduğundan hiçbir şey anlamıyor. Bizim belki de en önemli şeylerimizden bir tanesi yine kullanıcıyı site içerisinde tutmaktır ve kullanıcının memnuniyetidir. Bu en önemli faktörlerin başında geliyor. Daha sonrasında semantik içerik var. Bu semantik içerik dediğimiz şey ise mesela bir konunuz var. Bu ne olsun? Gül hakkında bir yazı yazıyorsunuz. Semantik içerikte mesela botanik kelime, anahtar kelimesini atabilirsiniz ya da bitki. Bu tarz anahtar kelimeler kullanabilirsiniz. Bu semantik içerik oluyor, uyumluluk oluyor. Sonra otoriter içerik geliyor. Bir konu hakkında bilgi sahibisiniz. Mesela hukuk alanında bir yazı yazacaksınız ve bu alanda gerçekten çalışmalarınız var ve bir şeyler biliyorsunuz, kendinizi geliştirmişsiniz. Siz bu yazıyı yazdığınız zaman bu otoriter bir içerik olacaktır. Ama bunu gidip de bir sosyal medya uzmanı yazdığında bu içerik otoriter olmayacaktır. Google bunları nasıl anlıyor? Bunlardan ileriki derslerimizde zaten bahsedeceğiz yine. Otoriter içerik yazmanın bir şeyi de içeriğin uzunluğu, anahtar kelime kullanımları. Uzunluk diyorum ama mesela 300 kelimelik ya da 400 kelimelik bir içerikte bakıyorsunuz en üst sıralarda çıkıyor. Hatta o yıllar sonra aratılsa bile otoritesini koruduğu için aynı yerde onu sitenin en üstünde bulup da tıklayabiliyorsunuz. Otoriterlik budur. İçeriğin uzunluğu var. Az önce de bahsettim zaten. Buna genel anlamda inceleme yapıldığında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. En üst sıralarda yer alan içeriklerin genelde 1000 anahtar kelimeyi ya da 1500 falan da olabiliyor. Geçtiği gözlemleniyor. Bu yüzden hani ben uzun içerik yazıyorum. Hatta anahtar kelime falan kullanıyorum ama neden içeriğim öne çıkmıyor? Bunun pek çok sebebi olabilir. Kırık linkler olabilir ya da ne bileyim anahtar kelime fazlalığı falan. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Hatta bunları tespit eden SEO araçları var. Bunlara bakacağız ilerleyen derslerde. İçeriğin uzunluğu dedik. İçeriklere resim ve video ekleme. Belki de Google'un en sevdiği şeylerden bir tanesi budur. Bir de şöyle düşünün. Bir kullanıcı web sitenize geldi. Orada yazıyı okudu ve bir yardımcı kaynak istiyor. Hani video olsun, resim olsun. O şekilde sizin videonuzu izledi ve bundan memnun kaldı. Bir de siz ne kadar çok sitede o kişiyi tutarsanız o kadar sizin sitenizin yararına oluyor. Sitede tutma süresi. Bu yüzden resim ve video eklemeye dikkat edin. Hatta ilginizi çekmiştir belki, bilmiyorum, web sitemi incelediniz mi? Bütün içeriklerin altına ben video gömüyorum. Hani oralarda başka kanallarla da ortaklık yapıp onların videolarını da kullanıyorum. Bu şekilde videolarla yardımcı olmaya çalışıyorum. Site içi linkleme var. Bu linkler de gerçekten çok önemli. Önceki dersimizde de bahsettik. Bu site dışı SEO'ya da girebilir aslında bu anlatacağım şey. Site içi linklemelerde biz buna da yine gömmek diyoruz. Hani geliyorsunuz, bir içerik yazdınız, bir şeyden bahsettiniz, sonra oraya bir şey dediniz. Ama o kelimenin anlamını kullanıcı bilmiyor, o konuyu bilmiyor. Siz o konu hakkında tekrar bir yazı yazıp da oradaki kelimenin üzerine o yazıyı eklediğinizde link olarak o kişi gidecek mesela, o yazıyı da inceleyecek. Ve bu yüzden memnuniyet artacaktır. Bunu da yapabilirsiniz. Kırık link analizleri var. Yanlış şuraya heading etiketlerini alta alacaktık. Sorun değil. Kırık link analizde dediğim gibi çalışmayan bir sayfa önceden koyduğunuz çalışıyordu. Daha sonradan sayfa bozuldu veya kaldırıldı falan. Bunlar kırık linkler oluyor. Bunları da tespit etmeniz kullanıcıların memnuniyet açısından önemli.
Etiketlerimiz var. H1, H2, H3, H4 falan. Bunlar başlık falan oluyor. Bunları 5. dersimizde anlatacağım. Geçiyorum. Meta etiketlerimiz var. Title ve description etiketlerimiz. Bunlardan da bahsedeceğiz zaten. İmaj optimizasyonu var. Alt etiketi, isimlendirme falan. Siteye bir yazı yazıyorsunuz. Başlık attınız. Daha sonrasında altlara isimlendirme yapacaksınız. Tekrar alt başlıklar açıyorsunuz. Bunlar oluyor. İmaj optimizasyonu. Kullanıcı deneyimi zaten üstüne basa basa söylüyorum en başından beri. Kullanıcını sitede tutma süreniz, kullanıcının oradaki memnuniyeti, bunlar kullanıcı deneyimi oluyor. Ve SEO'yu en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bu oluyor gerçekten. Bu sadece web sitesine değil, mesela ben YouTube'a gidiyorum. Benim videom izleniyor. Orada izlenme süreleri ya da kullanıcıların yaptığı yorumlar falan o videonun SEO'sunun oturmasına bayağı katkı sağlıyor. Site hiyerarşisi var. Bu da yine site otoritesi gibi değerlendirilebilir. Bahsettiğimiz konu. Site uptime var. Sitede sunucu seçimiyle ilgili bir şey bu da. Mesela bir yerden hosting aldınız. Daha sonrasında düzgün hizmet verilmedi. Siteniz bir saatliğine kapatıldı, yarım saatliğine kapatıldı falan. Bunlar kullanıcılar için yine kötü olacaktır ve sitenize bayağı bir şey kaybettirecektir. O kısa gibi gözüken süreler çok etkili. Özellikle büyük bir siteyseniz bunlar sizi etkiliyor. Bunları tespit etmeye çalışın ve hosting aldığınız yerlere dikkat edin. Hosting seçimleriyle alakalı videomuz da olacak ilerleyen süreçte. Siteden harici link çıkışları. Bunları bahsediyorum zaten. Link çıkışlarına çok dikkat edin. O site dışı SEO'yu anlatırken de bahsettim. Ceza almış bir sayfadan link çıkışı yapıyorsunuz falan. Bu sizin içeriğinizde SEO'sunun kötü etkilenmesine sebep oluyor. Geçiyorum. İçerik optimizasyonumuz var. Az önce ilk maddede de bahsetmiştik burada içerik optimizasyonu diye. İçerik optimizasyonu dediğimizde okunabilirlik. Anahtar kelime boğuyorsunuz demiştim. Anahtar kelimeyi koydunuz çok fazla. İnsanlar girdilerse bir yazı okuyacaklar ama bunu okuyamıyorlar. Çünkü anahtar kelime kirliliği çok fazla. Okunabilirliğe dikkat edin. Bunun için ileride kurabileceğiniz eklentileri de anlatacağım. Yine WordPress üzerinde. Özgünlük var. İlk dersimizde de aslında hep aynı şeyleri anlatıyor gibi gözüküyoruz ama bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için ve detaylı olarak incelemeye devam ettiğimiz için bunları tekrardan işliyoruz. Özgünlükte de demiştim daha önceden, çalıntı içerik yapmayın diye. Bir siteden gidip de kopyala yapıştır yapmayın kendi sayfanıza. Botlar bunu fark ettiklerinde web sitenize alt sıraları atıyorlar. Kullanılan dil de çok önemli. Mesela bilimsel bir makale yazıyorsunuz. Oraya gidip de halk ağzıyla bir kelime ekleyemezsiniz. Ya da nasıl diyelim, İç Anadolu'da bir ürün pazarlayacaksınız. Oradaki insanlara hitap eden, onlara sıcak gelen anahtar kelimeler kullanmanız akıllıca olacaktır. Gidip de anlamayacakları dilde, mesela resmi bir dilde ya da bilimsel bir şekilde açıklama yaptığınızda o insanlar ne olduğunu anlamayacaklar. Bunun yanında anahtar kelime kullanımı. Anahtar kelimeyi anlatalım, sonra harekete geçirici cümleleri anlatacağım. Anahtar kelime kullanımı, az önce de dedik zaten, anahtar kelime kullanırken dikkat edin diye, anahtar kelimeye boğmamaya ve uyumlu anahtar kelimeleri kullanın. Ve diğer rakiplerinizin kullandığı anahtar kelimeleri tespit edin. Siz de kullanırken size üst sıralara atabilecek anahtar kelimeleri bulmaya çalışın. Anahtar kelime araçlarına da bakacağız. Harekete geçirici cümleler. Bu da önemli. Mesela tıklayınız, detaylı bilgi için dokunun falan böyle. Harekete geçirici cümleler koyduğunuzda insanlar oraya tıklayacaklardır ve sizin sayfanızda daha uzun süre bulundukları için SEO'nuz olumlu etkilenecektir. İçeriğin uzunluğu dedik 1500 kelime. Ama baktığımızda 300 kelime de olabiliyor, 400 kelime de üste çıkan sayfalarda. Yine bunlar tabii ki tek bir maddeye bağlı kalmıyor, değişiyor. Anahtar kelimelere bağlı olarak da değişebiliyor. Semantik uyumluluk, bundan da bahsettik. Dedik bitki hakkında yazıyorsanız botanik anahtar kelimesini kullanabilirsiniz uyumlu olan. Otoriter içerik, bundan da bahsettik. Hani hukuk alanında falan dedik. Uzman olunan alanda yazmak. Bu da otoriter içerikle beraber değerlendirilebilir. Bugünlük bakıyorum başka slaytımız yok. Diğer videomuzda etiketlerden bahsedeceğiz. H1, H2. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.